VGA bir monitörünüz var. Anakartınızda, ekran kartınızda DVI çıkışı varsa bu şekilde DVI'den VGA dönüştürücü portları buraya takarak, buradaki vidaları sıkarak görüntüyü buradan DVI'den VGA'ya dönüştürebiliyoruz. Ya da ekran kartınızın üzerindeki veya anakartınızın üzerindeki HDMI portu DVI'ye dönüştürebilirsiniz. Yani HDMI'dan VGA'ya, VGA'dan HDMI'ye, display'den HDMI'ye gibi bütün dönüştürücüler piyasada satılıyor bunlar. Satın alıp kullanabilirsiniz. Özellikle DVI tarafı çok sıkıntılı. Burada dediğim gibi 5 adet bağlantı türü var. Bu 5 yapının da pin yapıları farklı olduğu için maalesef birbirine uymuyor. Az önce buradaki PS2 çıkışından bahsetmiştik. Piyasada satılan basit dönüştürücüler var. Diyelim ki burada bir adet USB'ye ihtiyacınız var. PS2 soketini de USB'ye dönüştürüp buradan mouse klavyenizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çözümler üretebilirsiniz. Anlat bitmiyor. En son olarak Necdet abi, ben böyle bir kameram var. Bilgisayarımda görmek istiyorum. Camlink kullanarak bunu da göstereceğim ve videomuza son vereceğiz arkadaşlar. Kameramızı bilgisayara takıp canlı yayın yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Bu tarz kameraları maalesef USB'den direkt bağlayamıyorsunuz. Camlink cihazları var. Bunları alıyoruz. Ama eski anakartlara maalesef bu sistem uymuyor. Mutlaka anakartınızın üzerine 3.0 üstü USB bağlantı noktası olması gerekiyor. Bunun bir tarafı HDMI, diğer tarafı USB 3.0'a takıyoruz. Kameramızın bağlantı ara birimine baktığımız zaman HDMI, mikro HDMI olduğunu görüyoruz. Buradan takıyoruz. Mini HDMI de olabilir. Yani o zaman HDMI, mini HDMI bir kablo alıp taktıktan sonra OBS üzerinden ayarlardan Camlink'i görüyorsunuz ve yayına başlıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şu hard disklerle ilgili de bir şey paylaşmak istiyorum. Zaman zaman çok soru geliyor. Bununla ilgili birkaç video çektim ama yine de sorular gelmeye devam ediyor. Necdet abi, laptopumdan çıkma bir hard disk var. SSD var. Ben bunu masaüstü sisteme takabilir miyim? Tabii ki takabilirsin. Buradaki donanımların boyutları hiç önemli değil. Bu 3.5 inç, 2.5 inç hard disk, 2.5 inç SSD. Bunların arayüz kısımlarına baktığınız zaman üçü de birbiriyle aynı. Bu donanımları masaüstü sistemlere dahil etmek çok basit. Buna da uyacaktır. Aynı şekilde SSD'ye de uyacaktır. 2.5 inç laptoplarda kullanılan hard diske de uyacaktır. Zaten diğer bağlantı noktaları da standart. SATA port üzerinden hepsi bağlantı kuruluyor. Aynı SATA ile bütün donanımları kullanabiliyoruz. Hard diskimizi laptoptan çıkarıp masa üstünde kullanabilir hale getiriyoruz. HDMI kablo soketlerinde herhangi bir koruma, mandal vesaire yok. Display portlardan sonra bu durum tamamen değiştirildi. Burada tırnak var. O tırnaklara bastığınız zaman aşağı düşüyor ve geri çektiğiniz zaman çıkıyor. Kesinlikle bunu zorlamıyoruz. Zorlayıp çektiğiniz zaman hem kabloyu bozuyorsunuz hem de buradaki display porta büyük zararlar verebiliyorsunuz. Bunu çıkarırken mutlaka buradaki butona basıp bu şekilde çıkarıyoruz. Aynı şey ekran kartında ve monitörde de dikkat edilmesi gereken olay. Görüyorsunuz, çekiyorum, kesinlikle çıkmıyor. Mutlaka buraya dokunmanız gerekiyor arkadaşlar.